Payitahta ilk gelişiniz mi? Evet. Sarayımıza böyle bir hanımefendinin teşrif edeceğini bilseydik haremde hazırlık yapardık. Hazırlığa hiç lüzum yok. Saray zaten yeterince etkileyici bir yer. Arkeolojik kazı çalışmaları yapıyormuşsunuz. Arkeolojiyle ilgilenir misiniz? Biz ilmin her türüyle ilgileniyoruz. Topraklarımız sayısız medeniyetleri altında barındırıyor. Biz bunların gün yüzüne çıkmasını elbette çok istiyoruz. Bu müzik sesi nereden geliyor? Talebelerimizden. Şu an bir grup talebemiz musiki ders almakta. Dinlemek isterseniz buyurun. Sultanım. Oturun lütfen, kalkmayın. Ne hoş. Sarayda kız çocuklarına musiki dışında başka eğitimler de veriliyor mu? Elbette. Tarih, ecnebi diller, resim gibi konularda da eğitim görüyorlar. Lundi, Lundi, mardi, mardi, Bu sınıfta da Fransızca dersi var. sultanım, halacığım, Hünkârımızın kızlarından Şadiye Sultan. Şadiyeciğim, çok kıymetli bir misafirimiz var. Hanımefendi Gertrude Bell. Kendisi bir arkeolog. Enchantée mademoiselle. Comment allez-vous? très bien, merci. Et vous? Merci bien. Quel âge avez-vous? Je ne vois. İsterseniz daha fazla mani olmayalım derse. Je suis heureuse de vous connaître, madame. Moi aussi. Saraydaki kız çocukları çok iyi bir eğitimden geçiyor anlaşılan. Keşke ülkedeki diğer çocukların da böyle bir şansı olabilseymiş. Siz payitahta ilk defa geliyorsunuz. O yüzden bizi yeterince tanımıyorsunuz. Arzu ederseniz payitahtı beraber gezelim ve çocukların durumunu kendi gözlerinizle görün. Şeref duyarım sultanım. Buyurun. Pakize neredesin? Seni bekliyordum. Sana muazzam bir haberim var. Benim de sana. Duyduğunda çok sevineceksin. Bu broşu nasıl aldın? Sabahattin almış benim için. Nasıl? Sabahattin'e vaziyetimizi mi anlattın? Bu broşu gidip almasını mı söyledi? Hayır. İzdivaç teklif ederken verdi. Sana izdivaç mı teklif etti? Pakize sen ne dedin? Kabul ettim. Pakize nasıl kabul edersin böyle bir şeyi bana sormadan? Niye bu kadar kızıyorsun abla? Çünkü az önce Bidar Sultan'a Şehzade Abdülkadir'le evleneceğini söyledim. Bana fikrimi bile sormadan Bidar Sultan'a söz mü verdin abla? Daha önce Şehzade ile evlenmenin daha makul olduğunu konuşmuştuk zaten. Ben de sana şehzadenin bana bağırdığını, nasıl aksi davrandığını anlatmıştım. Sabahattin'e karşı hiçbir hissin yoktu. Neden kabul ettin? Çünkü en azından beni seven biriyle evlenmek istedim. Şehzade benden nefret ediyor. Bir kere karşılaştınız ve aranızda tatsız bir hadise geçti diye mi bu kanıya vardın? Şehzade daha evvel yaşadığı hadisenin hala tesirinde. Bunun için canı sıkkın. Bidar Sultan anlattı bugün. Tek bir hadiseyle onu yargılayamazsın Pakize. Sen de beni yargılıyorsun şu an. Halbuki senin de geçmişte vermiş olduğun yanlış kararlar var. Evet. Bu yüzden seni korumaya çalışıyorum. Rahatsız ettim. Arabanız hazır. Evinize götürmek için sizi bekliyor.
Tahsin Paşa, bu izin vesikasının pek çok yardımı olacaktır. Sultanımız çok yaşasın. Eğer haddimi aşmazsam sizden bir şey rica edeceğim. Estağfurullah. Siz misafirsiniz. Misafirin kusuru olmaz. Benim çalışma saham Anadolu ve Cezüretül Arap diyarı. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi hilafet mührü bütün İslam aleminin kapılarını açıyor. Eğer benim izin vesikama hilafet mührünü basarsanız daha hızlı çalışabilirim. Siz insanlığın ortak mirasını ortaya çıkarmak için çalışıyorsunuz. Hilafet mührü işinizi kolaylaştıracaksa basarız tabii. Dininizin emrettiği gibi kolaylaştırdınız. Zorlaştırmadınız. Teşekkür ederim. Bismillahirrahmanirrahim. İkinci doğuşunuzu müjdelemeye geldim. Halife Hazretleri, hazırlıklara başlayabilirsiniz. Artık sizin için Fellah Azuri olma vakti. Orta Doğu'ya medeniyet getirmek için geldim. Necip Arap kavmini Osmanlı'dan kopartıp medeniyet dinini yeşerteceğim. Onları güzel bir istikbal beklediğine inandıracağım. Fellah Azuri. Peygamber soyundan gelenlerin hakkı olan halifeliği sen ilan edeceksin. Fellah Huzuru Efendi. Esselamu aleyküm. Hoş geldiniz efendi babacığım. Hayır getirdiniz. Şükürler olsun sizi yıllar sonra tekrar görebildik. İnzivaya çekildiğinizi duyunca çok üzüldük. Peygamber Efendimiz nübüvvet yaklaştıkça sık sık inzivaya çekilirdi. İşte bu inzivaların sonunda nübüvvete kavuştu. Ben de onun ashabına getirdiği gibi müjdeyle geldim size. Oturun. Bize getirdiğiniz müjde nedir efendi babacığım? Müjde yalnız size değil, tüm İslam alemine. Halifelik makamı gerçek sahiplerine, peygamber torunlarına geri verilecek. Ben inzivadayken bana her gün müjdelenen buydu. Halifemiz Abdülhamit Han Hazretleri gerçek halifemiz değil midir? İslam'ın tek bağımsız devletinin sultanı o değil midir? Ya diğer Müslümanlar kardeşim? Ha? Diğer Müslümanlar? Dünyanın her yerinde Müslümanlar zulüm altında. Perişan haldeler. Peki ya saray? Saray zevk-ü sefa derdinde. Bakın, biz Abdülhamit'in hükümdarlığına bu kadar istibdatçı olmasına rağmen ses etmiyoruz. Ama hilafet Araplara, Kureyş soyuna iade edilmelidir. İslam'ın muzaffer olabilmesi için gerçek sahipleri hilafeti ele almalıdır. Nasıl olacak efendi babacığım?
Suriye mıntıkasından bazı havadisler geldi. Çok üzüldük. Haberimiz yok. Ne ile alakalı? Sokaklarda isyan ilanları dağıtılıyormuş. Araplar Osmanlı'ya baş kaldırmaya çağrılıyormuş. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Milletler üzerinde mühendislik yapıyorsunuz. Unutmayın. Yarın Türk'ü Arap'ı ayırırsanız, aralarına nifak sokarsanız, öbür gün bu milletler öyle bir bilenir ki, onlara çektirdiğiniz acılardan öyle bir hislenirler ki, sonra da birlik olup tepenize binerler. Suriye'de hiç işimiz olmaz hünkârım. Bu meselelerle İngilizlerin alakası yok. Yalan söylüyorsunuz. Yalan. Hünkârım affedin. Açık konuşabilir miyim? Hilafet gücünüzün tükenmeye başladığını görmüyorsunuz. Onun yerine bizi suçluyorsunuz. Demek hilafet makamının gücünü kaybettiğini söylüyorsunuz. Öyle. Türkler güç kaybediyor. Suzi Çelebi namında bir Nakşi dervişi vardır. Der ki, Türk azdır diye bulma bahane, odun bir şulesi bestir cihane. Türkçem bunu anlamaya müsait değil hünkâr hazretleri. Kimse Türklerin azlığını bahane etmesin. Azlığından güç bulmasın. Türk ateştir. Ateşin bir kıvılcımı dünyayı yakmaya yeter. Zülfet Kalfa, o sandığı oraya koymayalım. Şuraya koyalım. Kemalettin çalışırken rahat edemez. Siz nasıl isterseniz sultanım. Hatice, Neredeyse yerleşmişsiniz. nasıl? Beğendin mi? Harika olmuş. Bunu sizin için yaptım. Hatice'm bu çok güzel. Zülfet Kalfa, bunu şu duvara asalım. Kapıdan giren direkt karşısında bunu görsün. Anne, hala? Siz devam edebilirsiniz. Naimeciğim, bir ihtiyacın eksiğin var mı kızım? Halacığım sağ ol. İhtiyacım olan her şey burada. Umarım Vasif Paşa da düğüne kadar vazifesinden dönmüş olur. İnşallah. Hasretlik pek zormuş. Payitahta döndüğümde fark ettim Bidar Sultan. O halde Allah sizi bir an önce kavuştursun. Amin. Bundan sonra hasretlik yok. Saraydan ayrıldıktan sonra Hatice'mle yan yana köşklerde oturacağız. Öyle. Yan yana köşklerde öyle mi? Aynen öyle. Çok güzel değil mi? Mis gibi ekmek. Türkler yemek konusunda çok iyiler Luka. Ama işte medeniyetlerinin sırlarını mutfaklarına hapsetmişler. Ne yapıyorsunuz bakalım? Saray. Padişahları sarayda otururken onlar çamurdan saray yapsınlar. Yıkıntıda otursunlar. Yardım etsene. Olur. Kimin için yapıyorsunuz bu sarayı? Kuşlar. Devletiniz sizin yuvanızı düşünmezken siz kuşlara yuva yapıyorsunuz. Bu kuş sarayı kuş. Hiç görmedin mi?
Dedelerimiz camilerin duvarlarına kuş yuvaları yapar. Kuşlar için yani. Tabii ya. Hem de hamamların duvarlarına yaparlarmış. Kışın soğukta kuşlar ev olurmuş. Sen kimsin yoksa prenses mi? Sensin prenses. Hepinizin kaderini değiştireceğim. Hepinizin. Hissediyorum. Hatta duyuyorum. Ayak sesleri. Neyin ayak sesi bu paşam? Ölüm atına binmiş savaşın. Asabım zatüre geçiriyor. Bir yerden esiyor da nereden estiğini bilmiyoruz paşam. Biz de rüzgarda kaldık. Payitahta birileri iş çeviriyor. Lakin gölge gibiler. Karanlığın içinde de gölgeyi seçebilirsen. İşlerimizin başındaki adamlara söyleyin. Tedbirli olsunlar. Tetikte olsunlar. Kaçakçıları öldürdük. Lakin bir de bunların sahipleri var. Tabii. Kaçakçıların limanda öldürülmesi kötü oldu. Sahip Kıran Efendimiz'i zor durumda bırakacaktık az kalsın. Ben ölülerin daha önce yürütünü görmedim. Sen yürüyorsun ya Meyyit Efendi. O adamlar limanda ölmediler. Daha evvel öldürdünüz onları. Doğru. Limanda ölmediler. Ne yapmamızı isterdin Meyyit Efendi? Bu adamları tutup da zaptiyeleri mi verseydik? Bu heriflerin hemen hepsi başka memleketlerin vatandaşları. O vakitte sefirler kalkıp karakola geleceklerdi. Zabitler de el mecbur bu hainleri onlara geri vereceklerdi. Benim memleketimde gencimi zehirleyip toprağa gömen adamları memleketlerine güle oynaya yollarlarken arkalarından el mi sallayacaktım? Ben el sallamam Meyyit Efendi. Ben kurşun sallarım. İyi de sallarım. Hünkârımız zor vaziyette kalmadığı için mesele etmiyorum. Lakin bundan sonra dikkatli olsak iyi olur. Bu hamam böceklerinden payitahta daha çok var. Biz sadece 7 tanesinin başını koparttık. Ama unutulmamalı ki hamam böceklerinin başını koparsanız bile bir hafta daha yaşayabildikleri. Bu heriflerin istifledikleri uyuşturucular hala payitahta ve milleti zehirlemeye devam ediyor. Yakında Şıkmanol'e mal bırakırlar. O zaman ne yapacağız ha bu? Her deliğe bakacağız. Şıkmanol'ü takip edeceğiz. Öyle değil mi? Hadi! Hatice Sultan, payitahta Kemalettin Paşa ile beraber dönünce bayağı endişelenmiştim. Lakin sonrasında Hatice gelip bana eşi Vasfi Bey ile çok mutlu olduklarını söyledi. Aynen öyle. Kasabada birbirlerini yakından tanıma fırsatı bulmuşlar. Buna inanmayı çok istiyorum. Kızım Naime için değil, kendim için de değil, Hatice için. Bir günah işleyip ömrünü de ahiretini de karartmaması için. Naimelerin yan köşkünde oturacak olması sizi biraz tedirgin etti, anlıyorum. Lakin siz de gördünüz. Bunu isteyen kızınız. Ben biraz önce Naime ile konuştum. Bunu kendisinden rica eden Hatice Sultan'mış. Sizin de bu namünasip vaziyeti onaylamayacağınızı düşünüyorum Seniha Sultan. Bence Hatice Sultan'la konuşup onu fikrinden vazgeçirmeniz en hayırlısı olacaktır.
Şam eyaletinde ve Cebel-i Lübnan'da neler oluyor paşalar? Gelen havadisler hayra alamet değil hünkârım. Ecnebi mekteplerinde Arap kavmiyetçiliğine dair bazı faaliyetler varmış hünkârım. Sokaklarda dağıtılan ilanlar da yarayı kanatıyor. Bir yara yok ki paşa kanatsın. Sizin malumatlarınızın üzerine bizdeki istihbaratı ekleyelim. Nedir hünkârım? Bu hareketlerin hepsini Hristiyan Araplar tertipliyor. Arapların Osmanlı'nın içinde ezildiğini, idareye hakim olamadıklarını söylüyorlar hünkârım. Tarihin hangi vaktinde böyle bir şey olmuştur? Biz Araplara kavmi Necip deriz. Onlarla aramızda hangi vakit fark gözetmişizdir? Tarihte sadrazamlar arasında sadece 3 tane Arap olduğunu söylerler. Bu hususta da haksız sayılmazlar. Osmanlı sadrazamlarını Araplardan seçmemiştir. Doğru. Çünkü Araplar zaten devlet içinde ve mıntıkalarda güçlülerdi. Daha çok arkalarında güç olmayan Boşnaklardan ve Çerkezlerden seçmiştir Osmanlı sadrazamlarını. Onlar da devletlerine her daim sadakatle hizmet etmişlerdir. Onlardan seçmiştir ki o mıntıkalar güçlensin. Devletimiz her yıl Hicaz mıntıkasına hediyeler gönderir. Payitahttan toplanan paralar Arap fakirlerine dağıtılır. Hicaz demir yollarını yaparız ki o mıntıkada yaşayanların ticaretle bağı olsun. Hizmetleri vaktinde ulaşsın. Araplarla bizim aramızı açmak için ya bizi ya onları kandırmaları gerekir. Görüyoruz ki hünkârım, onları kandırmaya çalışıyorlar. Lakin kim? Kim olacak paşa? Bugüne kadar kaldırdığımız her taşın altından İngilizler çıkmadı mı? Hilafetin gücünden korktukları kadar hiçbir şeyden korkmazlar. Ne yapacağız hünkârım? Anladıkları dilden konuşacağız paşa. Hala? Hatice, sen benim kalbime mi indireceksin? Naimelerle yan yana köşklerde oturmak da nereden çıktı şimdi? Köşkü beğendim. Büyütülecek bir şey yok. Gözlerimin içine bak. Naime ile Kemalettin yakında evleniyorlar. Vazgeç artık Hatice. Daha büyük bir günaha girmeden vazgeç. Ben acı çekeceğim, onlar mutlu olacak, öyle mi? Hayır. Kemalettin de bana yaşattıklarının, birlikte kurduğumuz hayalleri yıkmanın bedelini ödeyecek. Acı çekecek. O acı çekince sen mutlu mu olacaksın peki? O acı çekince düzelecek mi her şey? Eğer cevabın evetse git hemen komşu ol onlara. Durma Hatice. Derhal emri geçiniz. Hünkârım, bu hamle için henüz çok erken değil mi? Arap meselesinin arkasında henüz kimler olduğunu bilmiyoruz. Gertrud Bell hakkında doğru düzgün tahkikat yapmadınız Tahsin Paşa. Biz bir efendi beklerken karşımıza bir hanımefendi geldi. Bunun elbette bizim için bir mahsur yok. Lakin bunun karşımıza geldiği vakit mi öğrenecektik? Her meseleyi şahsi olarak biz mi tetkik etmeliyiz paşa? Af buyurun hünkârım. Şimdi sual etmeyiniz, emri geçiniz. Emredersiniz hünkârım. Sokaklarda isyan ilanları dağıtılıyormuş. Araplar Osmanlı'ya baş kaldırmaya çağrılıyormuş. Bu meselelerle İngilizlerin hiç alakası yok. Hilafet gücünüzün tükenmeye başladığını görmüyorsunuz. Onun yerine bizi suçluyorsunuz. Demek hilafet makamının gücünü kaybettiğini söylüyorsunuz. Öyle. Hilafetin gücünü Hindistan'daki kardeşlerimiz size gösterecektir.
Beklediğiniz misafir geldi Bay Parvus. İlk defa bir el öpüyorsun Parvus. Çöl kraliçesinin elini öpmek şereftir. Teşekkürler Esma. Yaralı aslanımıza çok iyi bakmışsın. Neden buradasın? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hemen iş mi konuşalım? Neden geldin? Arapları Osmanlı'dan kopartıp Orta Doğu'ya medeniyet getirmek için geldim. Bu İngilizlerin 100 yıllık emeli. Senin hedefin ne? Neden bu işin içinde olduğumu soruyorsun? Senin yapamadıklarını yapacak gücüm olduğu halde asla sana verilen vazifeyi elinden almayacağım Parvus. Merak etme. Vahşi yolunu seninle birlikte yürümeye gelmedim. Bak Parvus. Londra'da zengin ve medeni bir hayatın içine doğdum. Dünyayı gezdim. Binlerce insan tanıdım. Ve dedim ki, neden Londra'daki insanlar rahat ve refah içinde yaşarken diğer insanlar sefalet içinde yaşıyor? Neden hayatları berbat? Burada kadınlar erkekleri izin vermeden sokağa bile çıkamıyor. Ben çirkin bir elbise gibi üzerlerine giydirilen kötü kaderlerini değiştireceğim. Medeniyet hayalini takdir ediyorum. Ama neden buradan başlıyorsun? Buradan başlıyorum. Çünkü Osmanlı Devleti'nin sahip olduğu topraklar insanlık medeniyetinin tohumlarının saçıldığı yerdir. Şark milletleri, Batılılar yüzünden bu halde. Onların 200 yıl önce herkesten ileride olduğunu unutuyorsun. Buradan aldığın medeniyeti bu topraklara satmayı mı düşünüyorsun? Batı'nın yaptığı yanlışı düzelteceğim. Onların ellerinden aldığımız medeniyeti onlara geri vereceğim. Plan nedir? İmparatorluğun altında ezilen Arapları payitahttan koparacağım. Necip Arap kavmini Osmanlı'dan kopartıp medeniyet dinini yeşerteceğim. Çocuklar mekteplerine gidecekler. Kızları kapatılan evlerinden gün yüzüne çıkartacağım. Kan akıtacaksın. Asla kan akıtmayacağım. Sen yumuşak güç nedir bilmiyor musun Parvus? İnsanlarla savaşmadan fikirlerini değiştirerek de ikna edebilirsin. Ben de Arapları ikna edeceğim. Onları güzel bir istikbal beklediğine inandıracağım. Hem ben kraliçeden bunun için izin aldım. Medeni bir Arap coğrafyası meydana getireceğim. Tabii bunun için bazı tavizler vermek zorundaydım. Ne tavizi? Senin emrinde çalışmayı kabul ettim. Ama bana asla emir verebileceğini düşünme. Canını kurtarmakla bu tavizi de bertaraf ettim. Benim kim olduğumu unutuyorsun. Bu topraklarda benden habersiz senin kraliçen dahi hareket edemez. Sakin ol Parvus. Seninle çatışmaya gelmedim ben. Seni kurtaran adamların payitahtın her yerindeler. Ve bunca zamandır keşfedilmediler. Fehim Paşa'nın senin adamlarına yaptıklarını unutuyorsun. Peşinde olduğunuz afyon tacirleri limanda öldürülmüş. Sizle çatışırken. Siz onları limana gelmeden evvel yakalamamış mıydınız? Paşam ölmüşler. Nasıl olur da limanda sizinle çatışmaya girerler? Elimizden kurtuldular sahip Kıran Efendimiz. Sonrasında da afyon gemisine el koyacağımızı anlayınca limana gelmişler. Eğer gelmeseydiler, biz Fransız posta teşkilatına gelen telgraflarla onları bağlayamayacaktık. Ve Bulgar mıntıkasında çıkan bir meseleyi çözemeyecektik. Neyse ki sizi müşkül durumda bırakmadık şükür.
Öyle. Lakin hata yoluna girerseniz yolun nereye çıkacağı belli olmaz. Her daim doğru yol üzerinde olmak lazım. El koyduğumuz Afyon gemisine ne yaptınız? Adamlarımızı yerleştirdik. Açıkta bekliyorlar gemide. İçindeki Afyon derhal imha edilsin. Baş üstüne. Bunlar heroin yapımında kullanılacak mallardı. Buradan Avrupa'ya götürülecek, işlenecek, dünyanın her yerine heroin olarak dağıtılacaktı. Bunların payitahta depoladıkları malları vardır mutlaka. Onları bulun ve kökünü kurutun. Baş üstüne. Abdülhamit'le harp etmek kolay değil tabii. Payitahttaki bütün ağın çöktü. Sultan her seferinde kazandı. Ben sana yardım edeceğim Parvuz. Luka Testo tam bir uşaktır. Ve tüm teşkilatla beraber onu da sana hediye edeceğim. Luka, kendini takdim et. Merhaba Bay Parvus. Sicilya'da 12 kardeşin en büyüğü olarak doğdum. Bu kadar kafi. Luka Testo, gerçek sahibinin yanına geç. Siz beni bulmadınız efendim. Bay Parvus'un emriyle ben sizi buldum. Nereye? Burada az kalacağım. Ama görüyorum ki burada çok işim var. Sonra da tam arkamı döndüm, gidiyordum ki arkamdan sesi duydum. Evet, zevcem olmayı kabul etti. Anladık evladım, anladık. 100 kere anlattın. Aa, bırak Mahmut, anlatsın işte ne güzel. 1000 kere anlatsam da yetinmem ben pederim. Efendim, size bir pusula bıraktılar. Sağ ol. Kimden evladım? Hayır haberdir inşallah. Abdülkadir. Zor durumdaymış. Bana ihtiyacı varmış, gel diyor. Hangi yüzle çağırıyor seni yanına? Kim bilir nasıl bir belaya bulaştı yine bu. Ver bakayım şunu. Ne yapacaksın validem? Abime götüreceğim, oğlunun vaziyetini görsün. Götür Seniyam, götür. Hünkârımızın onca ceza vermesine, onca ikazına rağmen bu Abdülkadir bir türlü akıllanmadı. Ben evvela gidip bir ne olduğuna bakayım. Hayır Sabahattin. Geçen sefer ona yardım etmeye çalıştığında sana ne yaptığını unuttun mu? Unutmadım. Validem. Asla da unutmayacağım. Geç kalma. Sizin söylediklerinizi aklımdan çıkaramıyorum Bay Arzal. Lakin hiçbir şey yapamıyorum. Belki her an, her dakika kızımın katiliyle göz göze geliyorum. Zor zamanlardan geçiyorsunuz. Ben de elimdeki güçle sizi ancak teskin edebiliyorum. Keşke daha fazlasını yapabilsem de saraydaki katili önünüze atabilsem. Siz kudretli bir insansınız Bay Arzal. Eğer bana yardım ederseniz sadrazam bile olabileceğimi düşünüyorum. Ben sadece bir gazeteciyim ama sizin için elimden geleni yapacağım. Siz Siyonist Yahudilerin lideri, dünya mecmuasını elinizde oynatan bir gazetecisiniz. Selim Paşa şöyle ki... Bay Herzl, size gerçek bir teklifte bulunacağım. Eğer sizin yardımınızla sadrazam olur
Kızımın katilini bulursam size ve milletinize Filistin'in kapılarını açarım. Buradayım. Neden çağırdın beni? Başım belada değil. Konuşmak istedim. Bana başka bir çare bırakmadın. Seninle konuşacak hiçbir şeyim kalmadı. Abdülkadir. Sabahattin! Dur. Olanları unutalım. Kaldığımız yerden devam edelim, olmaz mı? En son evleneceğini söylemiştin. Düğünüme seni de çağırır validem. Merak etme. Ben de evleniyorum. İyi. Hayırlı olsun. Bütün söyleyeceğim bu mu? Başka ne duymak istersiniz Şehzade Hazretleri? Kendimi savunacak değilim. Yaptığımın yanlış olduğunu biliyorum. Lakin senin de bana yanlışların oldu. Ben bir kere bile arkamı dönüp gitmedim. Ne yanlış yaptım ben sana? He? Ne yaptım? Her zaman arkanda durmadım mı? Başın sıkıştığında yanında olmadım mı? Babamla beraber arkamdan iş çevirdiğiniz zamanlar haricinde evet. Ben sana bir kere yumruk attım. Sense beni defalarca yere serdin. Kimin kime daha fazla hakkı geçti diye tartmaya kalkarsak zararlı çıkarsın Şehzade Hazretleri. Bana en büyük zararı senin babam verdi. Ve sen de onunla birlikteydin. Sana acı bir hakikatten bahsedeyim mi Abdülkadir? Sana en büyük zararı veren sensin. Dünyayı kendin için yaratılmış sanıyorsun. İşte o kadar izansız ve dirayetsizsin. Hakkımda böyle düşündüğünü bilmiyordum. Seninle ilgili böyle düşünmüyordum. Lakin gözümün önünde bağıran hakikati daha fazla görmezden gelemedim. Pekala. Bundan sonra ben de seni görmek istemiyorum. Ne düğünüme gel, ne de cenazeme. Memnuniyetle. Firuze gibi birini bulmuşsundur zaten. Evleneceğim kız bir prenses. Abasya prensesi. Abazya prensesi. Prenses Pakize. Haklısın. Ben kendi hayatım için doğru kararı verememiş biriyim. Senin hayatınla alakalı söz söylemeye hakkım yok. Öyle söylemek istemedim abla. Biliyorum. Mühim değil. Ben sadece senin mutlu bir hayat yaşamanı istedim. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Mutsuz olmanı evvela ben müsaade etmem. Seni üzecek biri önce karşısında beni bulur. Şehzade Abdülkadir'le mutlu olacağıma inanmıyorum abla. Sabahattin en azından beni seviyor. Gözlerinden belli. Beni üzecek bir şey yapmayacaktır. Bidar Sultan'a uygun bir dille vaziyeti anlatırım. Pakize mi? Evleneceğim kız. Pakize? Pakize mi dedin? Evet. Bu mümkün değil. Bir prensesle bir şehzadenin evlenmesi seni neden bu kadar şaşırttı? Çünkü ben Pakize'ye bugün evlenme teklif ettim. O da kabul etti. Annemle ablası konuşmuş. Anlaşmışlar. İşte sen busun. İşte sen bu kadar.
şeyden bir haber. Aciz ve çaresizsin. Evleneceğin kız için bile annene muhtaçsın. Sabahattin! Ne yapacaksın? Bir daha mı vuracaksın bana? Ha? Vur hadi! Hadi vur! Arkanda hanedanın dokunulmazlık kaidesi var Latıs'ta. Hadi vur! Kimse yok arkamda. Vursana! Şehzade falan değilim. Vur! Vursana! Sen kaybetmeye mahkumsun Abdülkadir. Bu sefer kim kaybedecek göreceğiz.